Dön. Evet hanımlar, fazla uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Lütfen burayı iyi dinleyin. Kullandığım ip, evet, gördüğünüz gibi farklı bir ip. Bu ünlü bir markanın koton ipleri, kalın olanından, siz anlamışsınızdır. Baş harfi N ile başlayan koton bir yelek oldu. Ama sizler antipilik üzerlikli iplerden de yapabilirsiniz. Elinizde hangi ip varsa her türlü bu motifler oluyor hanımlar. Bu yelek yaşsız bir yelek. Şu şekilde anlatmak istiyorum. Bir genç kızımız var, 11-12 yaşında, çok zayıf, ona göre yaptık. Bu alttan, genç kızlara alttan bağlama daha güzel gider. Bebekler için de şu yanlardan bağlama, çocuklar için de şu yandan bağlama daha şık olur. Yani zamansız bir yelek, her yaş grubuna göre olabilir. Zaten motifi büyüterek her bedene göre de yapabilirsiniz. Kullandığım tığ da 2,5 milim tığdır. Dilerseniz 3 milim tığ da kullanabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız birazcık ince ipleri tercih edip 2,5 milim tığ ile yaparak motifleri küçük düşürtüp 1 yaş yeni doğan gibi de düşürtebilirsiniz. Ya da şu şekilde anlatmak istiyorum. Şu beyaz olan yeri örmeyip sadece kahverengi yerlerle birleştirerek de yeleği de küçük düşürtebilirsiniz. Hemen başlayalım. Pardon, unuttum. Kahverengiden mutlaka 2 adet alın. Diğer renkler için zaten elinizdeki atık ipleri mutlaka kullanın. Rengarenk güzel bir yelek çıkartabilirsiniz. Bu sefer gerçekten başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Mutlaka sayın. Eksik olmasın. Motifimiz doğru düşmez. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi geldik birinci trabzanın buradaki tepe noktasından tel aldım, çıktım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bu 12 tane trabzanın tepelerine ikişer ikişer trabzan yapıyorum. Tüm tepelere çifter çifter batıyoruz. Toplam zaten saydığınızda 24 adet trabzan olacak. Şimdi ben bunun tüm trabzanın tepelerini doldurup geliyorum. Evet, bakın yaptım. Şimdi bak, son trabzanı da doldurdum. Şuraya sakın doldurmayın. Buradaki zincirin çıkış noktasıdır. Bakın şundan burası birdir. Şimdi geldik. Hemen bakın trabzanın burası trabzan. Bakın zincir trabzan. Buraya batıyorum. Direkt çıkıyorum. Şimdi ipi keselim. İkinci renge geçiyoruz. Burayı iyi dinleyelim. İpin ucunu bulayıp şimdi hanımlar, bakın trabzanın buradaki noktasına battım. Böyle bir tutturma yapıyorum. Benim popuz papağanı biraz meraklı. Gel. Gel cici kuş, gel. Önce böyle bir sık iğne yapıyorum. Tel aldım. Bakın. Şu var ya, trabzan ilk yaptığımız 12'li olan. Oraya batıyorum. Pardon, tel almıyorduk. Pardon, özür dilerim. Şimdi bakın.
Buraya batıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yaptım. Zaten hemen bakın yanındaki trabzana tepesine bir sık iğne, ikinci sık iğne. Şimdi geliyorum hemen. Videoda bulanıklaştırma oluyor acaba? Şimdi ben hareket ettikçe video bulanıklaştırıyor. Hemen bunu ayarlayıp geliyorum. Evet, şimdi tekrardan gösteriyorum. Bakın geldik. Buraya ipi taktık. Bir sık iğne yaptık. Şimdi hemen şuradaki 12 tane yaptık ya trabzan. Oraya batıyorum, çıkıyorum, bir sık iğne. Zaten hemen yanındakine sık iğne, bir tane daha sık iğne. Şimdi bu sefer bakın şuraya batıyorum. Bakın. Bütün trabzanların başlarında bakın, batacağız. Şu hani arada yapıyoruz ya bunu. Şu deseni verirken zaten arttırmayı yapıyoruz. Sakın hani yanlış anlamayın. Bakın burada battım. Hemen yanındaki trabzanın noktasına da batmak zorundasınız. Sakın boşluk atlamayın. Şimdi şuraya zaten toplam 12 tane bu çıkıntılar olacak. Döveceğim seni. Bakın çok güzel gözüküyor şu an. Evet. Bakın başlangıçta bir tane yapmıştık. Sonda bir tane yapıyoruz. Zaten 1, 2 ve bunları birleştirdiğimiz zaman eşit bir şekilde düşüyor. Buradaki boşluk bu zincirin boşluğudur. Bakın bu şekilde halkayı oluşturduk. Komple yaptıktan sonra sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bakın şuraya bir sık iğne, birer birer komple çevresine sık iğne gidiyoruz. Komple çevresini yapıp gelelim. Evet, son bakın bir tane yapıyoruz. Bakın bir burada yapmıştık. Bir burada yapıyoruz ve iki tanesini şu an birleştiriyorum. Ve lila olan rengimle işim bitti. Şimdi farklı bir renge geçelim. Bakın
Sık iğnenin olduğu yerden hemen giriyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Olduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir tel alıyorum. Sayalım. 1 2 3. Üçüncü bir ite battım. Trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir. Tekrar aynı noktaya trabzan yapıyorum. Tel aldım. 1 2 3 atladık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tel aldım. Bakın aynı noktaya batıyorum. 1 2 3. Bu şekilde komple çevresini yapıyoruz. Şimdi ben buraya kadar geliyorum. Sayılarınız eşit olursa güzel, eşit düşecek. Hata vermez hanımlar. Şimdi yapıp gelelim. Şimdi bakın geldik. Bakın burada 1 2, bakın üçüncüde batmışız zaten. 2 tane boşluk var. Aynı bu teknik olacak. Şimdi burada ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi bakın boşluk kutuyu yaptık. Geliyoruz hemen başladığımız noktaya. Battık. Trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bitirdim. İşlem bu kadar hanımlar. Şu var ya, şu beni rahat bırakmıyor. Bu Cadalos. Sabahtan beri kafesteydi, mecbur çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi sarı ipi kesmiyoruz. Çünkü bir işlem yapacağız. Sonra diğer sırada da sarıyı kullanacağız. Şimdi isterseniz mor renk de kullanabilirsiniz. Krem renk de kullanabilirsiniz ama ben mor renkten devam etsem mi, bu rengi katsam mı bilemedim. Ya fark etmiyor. Zaten bu örnek çalışma motifi olduğu için herhangi bir renk de ekleyebilirsiniz. Şimdi ipimi ayarlayıp geldim. Evet, aramıza yeni bir öğrenci katılmış durumda. Birlikte örgü öreceğiz hanımlar. Şimdi bu Rıfkı beni bunalttı. Tepeme konuyor, kaşımı gözümü ısırıyor. Şimdi hanımlar, buradan, evet, bu biraz müdahale ediyor bize. Çok seviyorum ben bu kuşları ya. Şimdi mor ipimizi takalım. Bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde ipi tutturduk. Tel aldık. Şimdi bu boşluğa 3 tane önce bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Toplam 6 adet trabzan olacak. Boşluk, burada minik bir boşluk oluşması için araya bir trabzan.
Geldik hemen şuradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde bu kutucukları, şuradaki kutucukları dolduracağız. Bu arada kutucukları saymadık. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 12 kutucuk olacak. Üçer üçer yapıp aralarına bir zincir atacağız. Bir zincir, boşluğa geldim. Bir zincir. Pardon. Bakın. Bu şekilde oluşturur. Buraya da bir sık iğne. Şimdi komple çevresini 12 tane kutucuğu bu şekilde dolduralım. Şunu da yapıp diğerlerini doldurup gelelim. Benim kızım da kalktı. Çünkü sabah namazı çekiyorum bu videoyu. Bu şekilde hanımlar. Komple çevresini yapıp gelelim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Bu dediğim yerleri yaptık. Şuraya hemen başladığımız noktaya geliyoruz. Direkt çıkış yapıp zincir çekip kilitledik. Sarı ipi kesmeyin demiştim. Şimdi hemen bakın sarı ip burada. İpi kaydıralım. Şuraya böyle bir tutturalım. 1-2 zincir çekiyoruz. Şimdi bu boşluğa köşeyi oluşturacağız. Birinci köşenin sağ tarafı. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Tel aldım. Bakın şu boşluğa girdim. Normal trabzan yaptım. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Geldim buraya bir sık iğne yaptım. 1-2 zincir. Şimdi şu boşluğa battım. Bakın trabzan. 2 zincir. Şuraya sık iğne. Şimdi 1-2 zincir. Şu boşluğa batıyorum ve bakın 1 2 3 tane uzun, 2 tane sık iğne. Şimdi ikinci köşeyi oluşturuyoruz. 2 tane zincir çekip boşluğa ikinci köşeyi oluşturuyoruz. Şimdi 2 trabzan, 2 zincir. Şimdi bu noktaya tekrar batıyorum. 1 2. Aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Böyle 2 zincir çekip sık iğne yaptık. Şimdi böyle sizinle şu an 3. köşeyi yapacağız. Geldik şu köşeye. Şimdi 3. köşe yapıyoruz. 2 zincir. Evet. Bakın. Çok güzel oldu. Bakın birinci kenar, ikinci kenar. Birinci köşemizin sağ tarafı, ikinci köşe, üçüncü köşe, dördüncü köşe yapacağız. Pardon, 2 zincir çekmedim. Şimdi dördüncü köşeyi yapıp gelelim buraya kadar. Şimdi hanımlar aklınız karışmasın. Devam ediyoruz. Dördüncü köşeyi yaptım. Kenarı bitiriyorum. Şu boşluğa batıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki boşluktan hemen 2 tane yapıyorum. Bakın birinci kenarın solunu bitirdim. 2 zincir çekiyorum ve bitirdim. Bu işlem bu kadar hanımlar. Bakın bu şekilde motifi oluşturduk.
Şimdi şu üçlü olan ama kenarlar 2 olacak. Şu boşlukları hep 3 dolduracağız. Krem rengi kullanalım. Herhangi bir köşeden de başlayabilirsiniz. İki zincir çekiyorum. Bir trabzan, tekrar bir trabzan. Şimdi devam edelim. Şu boşluğa 3 tane 1 2 3. Şimdi buradaki tüm boşluklara üçer üçer batıyoruz hanımlar. Bu şekilde motifi büyütmek istiyoruz. Büyütebilirsiniz. Ben sadece bir sıra gideceğim. Aynı bu tekniği kullanarak. Bakın hep üçlü üçlü gidiyorum. Şimdi buradan az kaldı. İkinci köşeye geliyorum. Şimdi birinci kenar bitmek üzere. 1 2. Şimdi geldik köşe kısmına. 2 zincir çektim. 2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı şu sarıdaki gibi aynı işlemi tekrar ediyorum. Motifleri büyütürken bu şekilde devam edeceksiniz ve komple çevresini bakın böyle krem yapacaksınız. Bütün boşluklara batıyorsunuz. Diğer köşeleri de yapın. Buraya gelelim, göstereceğim sonu. Evet, geldik köşeye. Şimdi 1 2 trabzan ve 2 zincir çekip birinci köşeyi tamamladık hanımlar. Bu şekilde bakın motifleri oluşturuyoruz ve çok güzel bir motif oldu. Rengi de çok güzel oldu. Şimdi büyütmek istiyorsanız da gene aynı teknik. Şuraya geriden geliyorsunuz. 1-2 tane. Sonra şu boşluklara 3'er 3'er yapıyorsunuz. Bakın şuradaki boşluklara batarak motifi büyütüyoruz hanımlar. Yani bu şekilde de motifi de büyütebilirsiniz ama ben büyütmeyeceğim. Bu şekilde kalacak bir model tasarlayacağım. Şimdi 4 tane motifi kare şekline getirebilmek için önce böyle bir üst üste getirelim. Şöyle de bir ışığımızı yakalım. Burada önemli olan birleştirme tekniği. Farklı bir teknik kullanacağım. Daha önceden bilenler mutlaka yapar. Ama bilmeyenler için özellikle gösteriyorum. Öncelikle şu üçünü bir kenara alalım. Pardon, almayalım. Size mantığı anlatmam lazım. Buradan başlayacağız. Bu motifin önce bir üç kenarını öreceğiz. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu arada bayağıdır çekim yapmamıştım. Özledim çekim yapmayı. Rıfkımız da kafeste. Çok şükür. Bırakmıyor beni rahat. Tepeme konuyor. Saçımı başımı böyle şey yapıyor. Mıncıklıyor. Tıkınıyor şu an. Şu an evet tıkınıyor. Kafesinde. Şimdi hanımlar U şeklinde bakın böyle yapıyoruz. Tıpkı motif büyütme gibi. Zaten bu kahverengi giderken de modelimiz büyüyor. Şimdi ben bu kenarını kahverengi dönüp geliyorum. Şimdi hanımlar şu kamerayı birazcık yakınlaştıralım. Bakın U şeklinde ördüm.
Kenara geldim. Bakın 2 tane yapmıştık. Başlarken de bir kenarın birinci köşenin sağ tarafını yaptık. U şeklinde geldiğimiz zaman da sadece sol tarafını yaptık. Burası boşta kalıyor. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bunu böyle getiriyorum. Bu diyelim ön ya da arka parçanın alt tarafı. Şimdi burayı böyle ördük, tamam mı? Şimdi burayı örerken bununla birleştireceğiz. Şimdi bakın. Normalde 2 zincir çekip 2 tane trabzan yapıp sırama devam edecektim. Sırama devam etmiyorum. Burada 2 zincir çekip karşı tarafa geçeceğim. 2 zincir çektim. Tel aldım. Herhangi bir köşeden buradan geldim. Hemen bir trabzan, 2 trabzan yapıyorum. Çünkü köşede 2 tane trabzan var. Şimdi hanımlar, gerçekten çok basit burası. İyi dinleyin. Şimdi şunu alıyorum. Bakın tığımı çıkardım. Tel aldım. Sıktım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi tel aldım. Hemen geliyorum. Buradaki boşluğa. 1 2 3 çıkardım. Boşluğa geldim. Bakın. Tel aldım. Bu teknik çok güzel. Şimdi eliniz alıştığınız zaman hemen hızlıca yapacaksınız. Bakın 3 tane yapıyorum. Boşluğa geldim. Bakın. Birleştirme yeri çok farklı bir şekilde oldu. Bakın burası böyle desenli gibi oldu. Şimdi devam edelim. Köşeyi göstereceğim. İpim bitti, ipi takalım. Şimdi hanımlar bakın, köşeye son bir tane kaldı boşluk. Evet. Şimdi burayı da birleştirdik. Şimdi hanımlar, buranın kahverengi örüldüğü için burası yüksekte kalıyor. Yanlış yapmıyorsunuz. Şimdi geldik aynı şekilde. Şimdi köşedeyim. 2 tane trabzan yapıyorum. Çünkü köşede 2 tane var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Buradaki köşeye sık iğne yaptım, birleştirdim. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Tel aldım. Şimdi bakın bu köşeye tamamlıyorum. 2 tane trabzan yaptım. Bakın ne oldu? Burayı yaparken, bu köşe yaparken buradaki köşeyle 2 köşeyi birbirine eklemiş oldum sık iğneyle. Şimdi geliyoruz. 3 tane yapa yapa şimdi 3 tane yapa yapa köşeye kadar geliyoruz.
Şimdi hanımlar, yukarı doğru çıkacağımız için buraya kadar yapmamız lazım. Aşağıya inmeyeceğimiz için aynı buradaki işlem gibi buraya 2 tane yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yukarı çıkacağım için geldim. Tel aldım. Hemen 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi aynı şekilde birleştiriyorum. Şimdi hanımlar, ay burada buraya atlamışım. Fazla atlamışım. Burayı ekledim. Şimdi bunları birbirine ekleyip gideceğiz. Sonra bu parçayı ekleyeceğiz. Buradan ekleyip böyle dönmeyeceğiz. Daha bu parçayı eklemedik. Mecburen önce alt kısımları ekleyeceğiz. Ondan sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle gösterdiğim gibi 3 tane. Geldik burada. Aynı teknikle birleştiriyoruz. Buraya kadar şu köşe noktasına gelene kadar örelim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Buradaki köşeye 2 tane batıyorum. Bakın şurada bir hata vardı. Bulamıyordum. Meğersem bakın motifi yanlış yaptığım için saymadan burası eksik çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada köşe burada eksik olduğu için motifimi yanlış düşürdüm. Mecburen bu parçayı ben sökeceğim. Yani bunlara mutlaka dikkat edin. Yoksa bakın böyle sökersiniz. Allah'tan bu parçada fark ettim bu durumu. Şimdi bakayım 3, 6 yani şu ortadakini saydığım zaman aynı hesap. Onun için bir durdurma yaptım da bir karıştı kafam nerede hata yaptım diye. Halbuki doğru yapmışım. Bakın aynı teknik ile tekrar birleştiriyorum. Şimdi bu motifi böyle kenara koyayım, onu düzelteceğim. Böyle yani doğru yapıyoruz. İşte saymak birazcık önemli. Dikkat etmeniz lazım. Büyük ihtimal dalgınlığıma geldi. Onu yanlış ördüm. Şimdi dediğim gibi aynı bu teknikte buraya kadar gelelim. Evet geldik. Tel aldım. Bakın. Bütün birbirine üçlü gruplar birbirine bakın bakıyor doğru bir şekilde. Şimdi geldik şu köşeye 2 tane yapıyorum. Ne yapacağım? Bir zincir çektim. Şimdi bakın buradaki köşeye ekleyeceğim. Şuradaki sık iğneye giriyorum. Rıfkı. Sus. Şimdi geldik. En son ne yapmıştık? Tekrar göstereyim burayı. Burayı böyle 2 tane yapıyoruz. Bir zincir. Geldik buradaki birleştirme noktasına. Bir sık iğne, bir zincir. Tel aldım. Hemen motifi düzelttim. Şuradan bakın tel aldıktan sonra buraya 2 tane trabzan, 1 ve 2. Şu boşluğa bakın hemen bakın 2 tane trabzanlar birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Boşluktan girdim. Sık iğne yaptım. Aynı teknik ile bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz. Mantığı biraz anlatmak istiyorum.
Geliyoruz, birleştiriyoruz. Şimdi buralar göstermem gerekiyor. Birleştiriyoruz. Şu köşeyi aynı burada döndüğümüz gibi yapıyoruz. Şimdi buradan sonra geliyoruz. U şeklinde buraya kadar geliyoruz. Tamam mı? Şimdi birleştire birleştire gidiyoruz. Burayı da birleştirip geliyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Burayı sonradan ekleyeceğiz. Aynı bu alttaki işlem gibi. Ne yapmıştık? U şeklinde geldik. Ondan sonra bunu örerken birleştirdik. Köşeleri birleştirdik. Döndük, değil mi? Aynı mantık. Burayı birleştirdikten sonra zaten köşeyi de birleştiriyorsunuz. U şeklinde örüp beni bekleyin. Şimdi bakın geldik. Burayı birleştirdim. Geldim. U şeklinde ördüm. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Önce şu köşede yapmanız gereken detayı göstermem gerekli. Şimdi buranın köşesi olmamıştı. 2 tane yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın sık iğne yaptığımız noktaya geliyorum. Tekrar bir sık iğne, bir zincir. Geldim. Tel aldım. Hemen geliyorum buradaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın şu boşluktan buradan girdim ve sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde birleştiriyoruz. Artık bitirmek üzereyiz. Evet. Şimdi hanımlar, burayı birleştiriyorsunuz. Şunu bir uzaklaştıralım. Böyle gelip birleştiriyorsunuz. Şunları da birbirine ekliyoruz. Geliyorsunuz, dönüyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada yapılması gereken bir işlem var. Burayı göstermedim. Bu köşede de yapılması gereken bir işlem var. Onu da gösterip tam kare şekline getirmiş oluyoruz hanımlar. Şimdi hanımlar bakın. Geldik böyle. Burada yapılması gereken işlemi gösteriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi geldik bu köşeye 2 tane yapıyorum. Bu kadar. Pardon çok özür dilerim. Bakın burada köşe yapmayı unutmuşum. Şu 3 tane yaptım ya. Bakın şu böyle 1 2. Bu araya zincir çekmiş miyim? Zincir çekmişim, pardon. Ay yanlış yaptım gene. Zinciri sökün. Şimdi 1 2, bakın köşeyi. Birlikte aslında bu hatalar iyi oluyor. Göz silmiyorum. Çünkü siz de bu hataları fark edersiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sık iğne, bir zincir. Şimdi köşe. Bakın. Şimdi örneğime devam ediyorum. Bakın 2 köşenin bu şekilde eşit bir şekilde tamamladım. Çok basit. Şimdi bunları böyle örüp bitirelim. Bunu böyle gelelim komple. Bakın şurayı şöyle bir uzaklaştıralım. Dönelim. Aynı buradaki işlemi burada da yapacağız ve bitiriyoruz. Komple bitirdikten sonra aynı bu şekilde omuz yapacağız. Göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın güzelce ne bitirdik. Aynı bu parçadaki gibi 2 tane omuz yapacağız. Bunda da aynısını yapacağız. Şimdi şu motifin mantığında omuzları öreceğiz. Herhangi bir taraftan başlayabilirsiniz. Çünkü 4 bir kenarı eşit. Motifteki desenin aynısını omuza uygulayacağız. Şu köşeden 2 zincir çekiyorum. Hemen bir trabzan. Geldik şu boşluk kısmına. Trabzan 1 2 3 zincir. Boşluk kısmına 1 2
çıkış. Şimdi bakın. Geldik. Trabzan 1 2 3 zincir. Bakın kaç tane var? 1 2 3. Şimdi trabzan yaptım. İpi kesmiyoruz. Hemen pembe ipten alıyorum. Önden tekrardan ipi bakın trabzanın birit noktasına batırdım. Düğüm attım. Böyle bir küçük minik sıkıştırdım. Şimdi boşluğa aynı motifteki gibi 1 2 3 bir zincir. Şimdi tekrar 1 2 ve 3. Şimdi ne yapıyoruz? Boşluğa batıyoruz. Sık iğne. Şimdi tekrar 1 2 3 bir zincir. 1 2 3 bir zincir. Şimdi 1 2 3 bir zincir, 1 2 ve 3. Şimdi geliyoruz buradaki birit noktasına batıyoruz. Artık pembe ipten işimiz bitiyor. Keselim. Şimdi geldik lacivert ipe. Mecburen kesmedim çünkü ip kalıntısı olmaması için. Lacivert ipimden aldım. 2 3 zincir çektim. Şimdi bir trabzan, 1 2 zincir, geldik şu boşluk kısmına. Bir sık iğne. 1 2 yapıyoruz. Bakın şu boşluk kısmına batıyorum. Bakın şuraya battım. 1 2 1 2 Şimdi geldik. Evet, lacivertle de işimiz bitti. Şimdi geldik hemen beyaz kısma. Bu sefer döndürürüz. Hep ön yüzden başlıyoruz. Sadece lacivertin şu ikinci sırasını arkadan ördük. Şimdi geldim. Buraya bir tane trabzan yapmak zorundayım. Çünkü 3 tane boşluklar olacağı için eşit güzel durması için 2 tane yaptım. Bakın üçlüyü böyle tamamladım. Şimdi boşluklara 3 3 dolduruyoruz. Bence olmadı. İyi bir bak Türk haritasına. Şimdi böyle devam ediyoruz. Şimdi şu boşluğa 2 tane yapacağım. Evet. Buraya da bu şekilde tamamlıyorum. Hayır, Türkiye'nin tepe noktasını güzel yapamadım. Şimdi kahverengi ipe geçiyoruz. Şu Marmara'yı yapalım. Bu. Kahverengi ipi takalım. Şimdi böyle büyük bedenler için mesela birkaç sıra atmanız lazım. Yani bu biraz daha böyle 11-12 genç kızlara göre olduğu için sadece bir sıra bu şekilde atıyorum. Şimdi bir tane trabzan yaptım. Şimdi şu boşluğa bakın şu 1 2 3 ya, bunun boşluğu burası.
3 tane yapıyorum. Yapacaksın. Yapamadım işte. Güzel bak, Türkiye haritasına iyi bir bak. Bakın geldik. Şimdi bakın buraya bir tane yapıyorum ve bitiriyorum. Şimdi bu omuzları birleştireceğiz. Birleştirmeden önce şu omuzu da aynı buradaki gibi buraya yapıyorsunuz. Fakat buradan başlayın. Nasıl buradan başladıysak böyle gittiysek buradaki omuzu da aynı buradan başlayıp böyle gideceğiz. Diğer omuzlarda bakın aynı şekilde yaptım. Bakın buradan başladım böyle gittim. Bakın bunu da buradan başladım. Bakın ipini burada takılmış, gördünüz mü? Bak ipi takılmış. Buradan başladım böyle gittim geldim. Şimdi aynı şekilde bunu da böyle yapacaksınız. İpi kesmeden bu iki omuzu birleştirmek istiyorum. Onu da göstermek istiyorum size. Çünkü fazla ip kalıntısı olmasın. Şimdi şu iki omuzu birbirine ekleyeceğiz. Basit bir şekilde sık iğne tekniğiyle ekleyebiliriz. Şimdi bak, buradaki birit noktasına geldim. Bunun da birit noktasına. Sayılarını eşit yaptıysanız zaten birbirine denk düşecektir. Birbirine bu şekilde tersten ekliyorsunuz. Bak ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarladık. Kahverengi ipten mutlaka 2 adet alın. Çünkü yetmiyor. Yani diğer renklerden birer tane yeterli olacaktır zaten. Daha yeleğin çevresi var. Bağcıkları var. Bu şekilde birbirine ekliyoruz. Evet. Bu şekilde bakın birbirine omuzları ekledik. Boğaz kısmı bayağı da geniş olacak. Dediğim gibi daha büyük yaş grupları, hani büyük bedenler kendilerine göre yapmak istiyorsa bu omuzun sırasını biraz daha yapabilir, fazla yapabilir. Diyelim şöyle 1, 2, 3, 4 tane gittik ya, bir dörtlü daha yapıp uzunca askı boyu büyütebilir. Şimdi ben diğer omuzu yapayım. Sonra çevresine geçeceğiz. Şimdi hanımlar ben omuzları birleştirdim. Buradaki işlemle kenar olan işlem aynı olacağı için burayı önceden ördüm. Şimdi zaten çok basit kenarı. Tabii siz istediğiniz gibi kenar oyaları gidebilirsiniz. Ön çalışma biraz yaptım. Video uzun olsun, kısa olsun diye. Pardon. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle bak, omuzdan başlayacaksınız. Toplam 1, 2, 3 zincir çekip boşluklara, kenarlara batacaksınız. Şu şekilde. Komple çevresini böyle yapacaksınız. 1, 2, 3, 4. Başlama yeriniz omuzdan olacak. Omuzları hani birleştirdik ya. 1, 2, 3. Böyle. Önce bu şekilde yapıyoruz. Bakın buradan başladım. Şimdi bak şöyle göstereyim. Bakın sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim. Buralara güzel eşit şekilde batarak
önce komple çevresini böyle gittim. Şimdi şu köşeyi dönmek için ayırdım. Böyle bir yakınlaştıralım. 1, 2, 3. Yeleğin komple çevresini yapıyoruz. Yaka kısmını da aynı bu şekilde yapacağız. Bakın köşe kısmına geldim. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Şimdi buraya geldim. Aynı şekilde dönüyorum. Şimdi videoyu mümkün olduğunca kısa tutmak için önceden buraları örmem gerekliydi. Bakın bu şekilde dönüş yaptım. Şimdi geleceğim. Şuraya kadar güzel. Burayı bakın, buralara da aynı şekilde buraya batacaksınız. Batma yerlerini gösteriyorum. Bakın buraya sık iğne yapıp 3 tane zincir çekip sık iğne, 3 zincir, sık iğne, 3 zincir, sık iğne. Başladığımız noktaya geliyoruz. Ben şimdi hemen yapıp geliyorum. Şimdi omuz olan yere geldik. Burayı göstermem gerekli çünkü karıştırabilirsiniz. Çünkü bu yaka içinde de aynı bu teknikle burayı da yapacaksınız. Bakın böyle hiç atlamadan sırası gelene ördüm. Bakın buraya geldim. Şuradan boşluğa batmayın. Buradan böyle boşluğa batarsak kayıyor. Yani şöyle tutturduğunuzda 1, 2, 3 böyle bakın başladığım noktaya geldim. Şimdi şunu şöyle yapalım. Mecburdum. Burayı böyle kilitledim. Evet. Şimdi mecburen ipi kesmek zorundayım. Çünkü normal yalancı trabzan ile komple çevresini gittim. Bakın içlerine toplam 3 adet trabzan yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın komple buradan başladım. İpi siz kesmeyin. Ben hani farklı ipten değil de elimdeki atık ipten önce çevresini döndüm. Sonra başka aynı ipten geldim, etrafını böyle güzelce yaptım. Şimdi size göstermek için buraları örmedim. Bakın 3 tane yapıyoruz eğer trabzana. Köşelerde 6 tane yapacağız. Çünkü köşelerde kıvrılmaması için bunu yapmak zorundayız. Yani buraya toplam şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 geldik. Şimdi buraya dönüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 3 devam ediyoruz. Köşeyi bu şekilde dönüyoruz. Bakın bu şekilde dönüyoruz. Şimdi 3 doldurmaya devam edelim. Tüm 4 köşeyi şöyle göstereyim, bakın. Buradaki yaptığım işlem altıları buradaki köşelere yapıyoruz. Son bu köşeyi de yapıyoruz. Şimdi 3 doldurun. Buraları da 3 doldurup gelelim. Sonra isterseniz eğer yeleğiniz küçük geldiyse bir sıra daha yalancı trabzan gidebilirsiniz. Örnek çalışması yapabilirsiniz. Tamamıyla hani size kalmış bu tasarımı yapmak. Burayı şimdi komple bir bitirip gelelim. Evet hanımlar, bakın yeleğe güzelce komple çevresini ördüm. Ondan sonra bakın böyle bir teknik var. O tekniği göstereceğim. O tekniği yaparken bu saplarını yapabilirsiniz. Ya da sonradan da sap ekleyerek hani böyle bağcıklar örerek böyle belinden yapabilirsiniz. Genç kız yeleği olacağı için biz buradan altlarından tutturduk. Ama normal bebekler için istiyorsanız şuralardan bağlayıp
Yani normal bebeklere göre de uygun yelek modeli olur. Ben diğer hesapları yaptım. Şimdi bunun komple çevresine nasıl gittiğimi, hani yalancı trabzan yaptıktan sonra etrafındaki zincir yürütmeyi göstereceğim. Hemen yakınlaştıralım. Çok basit zaten. Normal böyle yapıyoruz. Bu işlem bu kadar hanımlar yani. Bağcık kısmını da sonradan ben eklemek istemedim. Zaten yeteri kadar ip kırpıntıları var. Ben onları bakalım nasıl temizleyeceğim. Şimdi böyle geldik. Bakın şurada. Şimdi toplamda ben bu köşeye geldikten sonra bağcık yapıyorum. Ama sizler dilerseniz böyle gelip burada da bağcık yapabilirsiniz. Toplam 90 tane zincir çekeceğim. Böyle güzel, genişçe, sıkı olmadan rahat rahat zincir çekiyorum. En sonki işlemi yaparken bağcıkları yapmam daha güzel oldu. Sonradan da iş bırakmadım. Yani komple yeleği bitirmek üzereyim zaten. Bu bağcıkları yaptıktan sonra bir temizlemesi kalıyor. Böyle 90 adet zincir çekin. Gelelim. Daha uzun istiyorsanız 100 tane, daha kısa istiyorsanız 80 tane. Tamamıyla bağcığı sizin zevkinize kalmış. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız. Şimdi ben çekip geliyorum. Evet, 90 adet zincir çektim. Şimdi normal trabzan yapar gibi bu zincirleri dolduracağız. Sapı biraz kalın olsun istediğim için normal trabzan yapıyoruz. Ya da ince olması için, daha ince yapmak için mesela sık iğne, yalancı trabzan da yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm zincirleri dolduralım. Böyle gelelim. Buraya kadar dolduralım. Şimdi hanımlar bakın geldik. Son zincire yaptım. Şimdi buradaki tepe yapmak zorundayım. Çünkü bağlarken burası boşluk oluşuyor. Oluşmaması için burayı doldurmak zorundayım. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bakın direkt çıkış yaptım. Bu şekilde komple düz gidiyorum. Şimdi biraz siz farklı bir model de yapabilirsiniz. Farklı desen tekniği de kullanabilirsiniz. Oyalı yapabilirsiniz. Yani tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış bu yeleği yapmak. Kenar oyasını. Hani ben biraz daha düz, daha zaten desenli bir yelek, kenarları daha düz olsun diye böyle düzce gidiyorum. Yani yeleğimiz bitti zaten. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi başka bir şey yapılacak değil hanımlar. Zaten videonun başında size yeleği göstermiştim. Bunu böyle geliyorsunuz. Burada bitiriyoruz hanımlar. Komple çevresini yaptıktan sonra çok güzel bir yelek oluyor. Böyle şimdi hemen ölçelim. 11 yaşında bir genç kızımız var. Ona yaptım. Yeleğin genişliği 33 santim. Boyu 35 santim. Ama bu yeleği böyle gömleklerin, elbiselerin üzerine hani crop tarzı, yani yelekler gibi giyecek. Çok güzel oluyor. Zaten videonun başında da göstereceğim sizlere. Bu şekilde hanımlar. Şimdi içi bayağı bir karışık. Çünkü atık ip çok kullandım. Onun için hani bunları sonradan temizleyeceğim. Bu şekilde hanımlar yeleğimiz. Bakın böyle bağcıklı güzel bir yelek oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizin her bir beğeni yapmanız, yorum yapmanız benim daha çok farklı kişilere ulaşmam demek. Sizler beğendikçe ben de büyüyorum ve o zaman da sizler için yeni modeller anlatmak için sabırsızlanıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin. Ben sıçmış.